Selamlar. Bugün sizlerle birlikte Philips Hue OmniGlow ürününü inceleyeceğiz. Buradan da görmüş olduğunuz gibi iki tarafta da yazıyor. Bu 3 metrelik bir led şerit. Burada görmüş olduğunuz gibi doğrudan Bluetooth üzerinden de kontrol edilebiliyor. Yani bu şu demek oluyor. Philips Hue ekosistemini kullananlar bilir. Normalde Hue Play ürünlerini bilgisayarın ekranıyla veya televizyonun ekranıyla senkronize etmek isterseniz cihazları gruplandırıp yakmak için bir bridge'e ihtiyacınız var. Bunu tek başına alıp Bluetooth üzerinden Philips Hue'nun Bluetooth uygulamasıyla kontrol etme şansınız mevcut. Ben bunu masanın tablasına, yani 3 tarafına, yanlarına ve arkasını kaplayacak şekilde aldım. Hatta bir tık uzun ama kesmeyeceğim. Şöyle ürünün detaylarına bakalım isterseniz. Burada gördüğünüz gibi 3 farklı senaryoyla kullanılabileceği söyleniyor. Bu ikisi dışında bir switch tipi daha var. Şöyle bir switch mevcut. Bu da Zigbee destekli zaten. Az önce göstermiş olduğum switch ve bu iki switch aracılığıyla, tabii ki bridge olmadan olmuyor ve bridge aracılığıyla bu şekilde ürünü kontrol edebiliyoruz gördüğünüz gibi. Burada Alexa, Bluetooth, Zigbee destekleri olduğunu belirtiyor. Philips Hue uygulamasının App Store'da ve Google Play'de bulunduğunu da eklemişler. Şöyle kutunun arka tarafına baktığımızda ise %0.5 ile %100 arasında parlaklık seviyesini ayarlayabileceğimizi, 1000 Kelvin ile 20.000 Kelvin arasında sıcaklık değerini değiştirebileceğimizi yazmışlar. 16 milyonda rengi desteklediğini belirtmişler burada. Kutunun içinde neler olduğu bakın burada yazıyor. OmniGlow Strip Light, yani bu ürün. Boyutunu da burada yazmışlar, 3 metre. Burada görmüş olduğunuz gibi 1,5 metrelik kablosuyla beraber adaptörünün bulunduğunu yazıyor. Kutunun içerisinde işte bu görmüş olduğunuz 3 ürün çıkıyor. Açacağız zaten şimdi. 2700 lümen desteklediğini görebiliyorsunuz. CRI 80'miş. 40 watt enerji tüketiyor. Bir hayli enerji tüketiyor ama yapacak bir şey yok. Kaliteli şeyler öyle oluyor. Burada yine Kelvin değeri vesaire yazıyor. 25.000 saat ömrü olduğunu burada belirtmişler. Şöyle. İçinde başka bir şey yok. Şöyle bir şeridimiz var. Bu şeridin diğerlerinden farkı nokta nokta görünmüyor olması. Burada da model numarası ve bazı watt değerleri mevcut. Meraklılar için de göstermiş olayım. Şimdi bunu en son açacağım. Bunu ayırıyorum. Bunun içinde de bir şey yok. Hepsi döküldü zaten. Klasik kitapçıklar. Bunları zaten hiçbirimiz okumuyoruz. Olmazsa olmaz 3 adaptörünü ve led şeridi birbirine bağlayan kontrolcü. Şöyle arkasında da 2 tane çift taraflı bandı mevcut gördüğünüz gibi. Bunda bir de eleştirilen bir nokta var. Birazdan onu çalıştırma aşamasında göstereceğim. Ondan ben de çok dert yanıyorum. Evet, şimdi az önce bahsetmiş olduğum şeye geldik. Bakın dikkatinizi çekmiştir sanırım. Şöyle göstereyim. Birleşik şekilde yapmışlar bunu. Bende 7-8 tane daha Philips Hue ürünü var. Bilenleriniz vardır. Normalde bunları bu şekilde, şurada görmüş olduğunuz uçta olduğu gibi buraya böyle takılıp sökülebilir şekilde yapıyorlardı. Hatta tam ortada bulunuyordu. Bunu neden böyle birleşik şekilde yapmışlar bilmiyorum. Yani bunun başına bir iş gelse tamir etmekle mi uğraşacağız? Yenisini nasıl bulacağız? Ayrı bir konu ki bu üründe hiç ucuz bir ürün değil. 8.000 küsür dolaylarında bir fiyatı var. Çok kaliteli bir ürün olduğu için aşırı pahalı. Bu kısım benim için bir eksi. Burada da değerlerini görebilirsiniz. Şöyle de bir adaptörümüz mevcut. Yani bu adaptör de açıkçası bana basit geldi. Ne bileyim, şurasında bir yerinde bir Philips Hue baskısı, Philips Hue logosu falan beklerdim. Evet, şimdi led şeridimizi açalım. Az önce bahsetmek istediğim nokta şuydu. Normalde iki tarafta da ok var. Bakın burada da ok var, burada da ok var. Okları denk getirerek bunu böyle takıyoruz. Fakat burada şöyle bir sıkıntı var. Burası aşırı kısa. Burası çok fazla kısa olduğu için en fazla bir karış civarı bir uzunluğu var. Şimdi burada şöyle bir sıkıntı oluyor. Mesela bu led şeridi bir yere tutturdunuz diyelim. Şimdi haliyle bunu bir yerlere tutturuyoruz değil mi? Bunu bir yere gizlemek istediğinizde maalesef bu görmüş olduğunuz mesafe çok kısa olduğu için maalesef bu kutu görünür bir yerde kalıyor ve bu da büyük bir sıkıntı. Bu konuyu haklı olarak insanlar eleştiriyorlar yani. LED'in yapısını şu şekilde göstereyim. Bakın gördüğünüz gibi silikon bir formda. Ve bunun diğerlerinden farkı, görüntülerini de ekrana koyarım. LED'ler tek tek değil. Bunun her bir noktasında bir sürü LED var. O yüzden bunu böyle 90 derecelik açılarla bükme şansımız çok yok. Bakın zaten çok esnek değil. Bir de ben fazla zorlamak istemiyorum. Kırılmasın, zarar görmesin diye. Aklınızda olsun. Ve bunda şöyle bir durum var. Bu kesilebilir ama kestiğimiz zaman bunu diğerlerinde olduğu gibi sonradan geri eklemek gibi bir şansımız olmuyor. Şimdi güce bağlayalım. 3 metre benim için bir tık uzun aslında. Ama dediğim gibi ek yapılmadığı için, diğer modelde zaten yok da 2 metrelik. Olsa da kısa geleceği için mecburen böyle olacak. Bunun fazlasını artık bir yerlerden dolandırarak götüreceğiz. Yapacak bir şey yok yani. Bunu şöyle takıyoruz. Kurulum zaten basit. Burayı anlatmıştım. İki tarafta da ok işareti var. Ok işaretleri birbirine denk gelecek şekilde buraya takıyoruz. Ardından buraya adaptörün ucundaki bağlantıyı yapıyoruz. Şimdi bunu prize bağladığımızda çalışacak. Evet, şu anda prize bağladım.
Şöyle görebilirsiniz. Şimdi kadraja sığmayacağı için 3 metre çok fazla açmak istemiyorum. Burada da zaten yeteri kadar anlıyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Görünüyor neticede. Kameraya benim gördüğüm şekilde tam olarak yansımıyor tabii ki ama bayağı kuvvetli, denildiği kadar var. Bu diğerlerinden farklı. Size şöyle gösterebilirim sanırım bunu. Şöyle bağlantısını keseyim. Ne kadar gösterebilirim bilmiyorum ama göstermeye çalışacağım. Bakın şu kısımda ledler ufaktan görünüyor. Bilmiyorum ne kadar anlaşılıyor ama ledlerin arka arkaya dizili olduğunu sanırım biraz da olsa gösterebildim. Bu arada bu ürünle ilgili okuduğum yorumlarda şöyle bir şeye rastladım. Arka tarafında kendi yapışkan bandı mevcut bu arada. Bakın şöyle şuraya kaldırıp altındaki yapışkan bandı kullanabiliriz. Fakat bunun şöyle bir sıkıntısı var. Bu biraz ağır ve kalın olduğu için diğer ledlere göre kendi çift taraflı bandı yeterli olmuyor. İkinci bir band kullanmak gerekiyor diyorlar. Düşüyor diyorlar. O yüzden ben de en başta öyle yapacağım. Sizin de aklınızda olsun alacak olursanız. Evet, şimdi sizle birlikte Bluetooth üzerinden bağlayacağım. Köprüyle olan bağlantıyı sonra çekerim. Çünkü eminim bunu doğrudan Bluetooth'la bağlayıp kullanmak isteyenler olacaktır. O yüzden önce bu kısmı göstereceğim. Philips Hue kısmını daha sonra izleyeceksiniz. Play Store'a girdim ve Philips Hue yazdım. Buradan Philips Hue uygulamasını indiriyoruz. Bu arada uygulama yüklenirken şunu söyleyeyim. Yaklaşık 5 tane falan ışık açık şu an burada video için. Ama bunun parlaklığı şu anda tek başına odanın tamamını aydınlattı. Yani bu bir ambiyans aydınlatmasından ziyade odayı aydınlatmak için de tek başına kullanılabilir. Bayağı aydınlatıyor yani. Buradan geçiyorum. Başlarken kabul ediyorum. Sonraki diyorum. Normalde hesap oluşturursanız daha iyi olur. Fakat ben videoda vakit kaybetmemek için burayı atlıyorum. Direkt bağlantıyı göstermek için. Burada gördüğünüz gibi zaten hesap olursa daha iyi olur diyor. Burayı da geçiyorum. Ulaşmayın diyorum. Kurulumu başlat diyorum. Bridge eklemek istemiyorum diyorum. Evet, şimdi burada QR kod yok diyorum. Sonraki diyorum. Şimdi burada ne bağlayacağımızı seçmemizi istiyor. Işık olduğu için ışığı seçiyoruz. Bakın Bluetooth erişimi gereklidir yazıyor bakın burada. Zaten Bluetooth'um şurada görmüş olduğunuz gibi açık. Şu anda bu cihazı bulması gerekiyor. Şuradan aşağıya dokunup izin verdim Bluetooth'a erişebilmesi için. Çünkü biliyorsunuz ki uygulamalarda erişim vermemiz gerekiyor. Burada gördüğünüz gibi ışıklarınızın açık olduğundan emin olun diyor. Şu an bulmadı. Tekrar deniyorum. Işığımız zaten açık, bulması gerekiyor şu anda. Bu sefer buldu. İlk başta izni direkt vermedik. Ondan dolayı oldu sanırım. Eşleştir diyorum buradan. Tekrar deneyelim. Şu an açıkçası ben bunu daha önce hiç Bluetooth'la eşleştirmediğim için tam olarak bilmiyorum. Ben de ilk defa yapıyorum. Ben hep bridge'e bağlıyorum çünkü. Bakın burada ışığımız geldi. Sonraki diyoruz. Sonraki diyoruz. Buradan da sonraki diyoruz. Buraya atla diyorum. Hazırsınız diyor. Bitti diyorum. Ve şu anda ışığımız görmüş olduğunuz gibi uygulamamıza bağlandı. Şimdi bakın buradan ışığımızın üstüne dokunduğumuzda buradan rengini şöyle göstereyim. Değiştirebiliyoruz. Dilerseniz şuradaki seçenekten rengini de şöyle değiştirebilirsiniz. Bakın bu arada bu 3 bölgeli, yani 3 farklı bölgesini farklı renk ayarlayabiliyoruz. Şöyle göstereyim. Mesela şöyle yapalım. Şu şu kısımda alalım mesela, şöyle mor tonları yapalım. Hatta daha net görünmesi için şöyle bir şey yaparsak daha iyi olur sanırım. Yeşil, kırmızı, turuncuya kaçan bir kırmızı ve mor renk. Burada renk geçişlerini görebilirsiniz. Kameraya çok yansımıyor ama şu anda burası mavi. Bu tarafa doğru yeşile doğru kayıyor. Şu orta kısımda turuncu şu anda. Renkler arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Şuradan parlaklığı kısıp şöyle göstereyim. Açabiliyoruz. Bu arada %1'de oldukça kısık ama böyle hiç belirgin olmayacak kadar da kısık olmuyor. Şöyle göstereyim, %1'de şu anda. Yani kameraya ne kadar yansıyor bilmiyorum ama şu an bayağı iyi durumda. Şöyle %100 yapayım. Bir de böyle görün. Şu anda bayağı aydınlatıyor. Bunun dışında şuradaki ikona dokunup buradan mod seçebilirsiniz. Bu mod neye yarıyor? Lineer, yani düz şekilde yansıtmalı diye bir seçeneğimiz var. Şöyle göstereyim. Şimdi bakın renkler görünüyordur. Yansıtmalıyı seçtim. Tam tersi bir görüntü oluştu. Burası yeşildi. Şimdi mavi oldu. Renkler yer değiştiriyor. Burada bir de dağınık diye bir seçenek var. Şimdi onu seçelim. Dağınığı seçtiğimizde de renkleri şu anda dağıttı. Sanırım anlaşılıyordur. Aynen, bakın gölgelerini anlayabilirsiniz. Yeşili, moru, turuncuyu falan böyle farklı noktalara şu anda dağıttı. Hatta burada şöyle basıp iptal edip istediğimiz bir renk varsa, yani iptal etmek istediğimiz, üstüne dokunduğumuz zaman onu iptal ediyor. Artıya bastığımız zaman buraya rastgele bir renk ekliyor. Bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Lineer olarak seçtiğinizde burada bakın yönlendirme diye bir şey de çıkıyor. Yani tam tersi şekilde yapıyor. Şimdi bir kere dokundum, bakın tam tersi döndü. Şimdi bir daha dokunayım. Bu sefer yeşil, yönlendir diyorum. Bu sefer mavimsi morumsu bir renk. Seçtiğiniz renk buradan böyle mi gitsin yoksa bu uçtan başlayıp böyle bu uca doğru mu gitsin? Buradan yönlendirme kısmından seçebiliyoruz. Yansıtmalıda da aynısı mevcut bu arada. Aynı durum söz konusu. Bakın şöyle göstereyim.
Bu şekilde ayar yapabiliyoruz. Bitti diyelim. Onun dışında burada Hue görünüm galerisi dediği kısımdan da burada işte farklı efektler var. Bunları seçebilirsiniz. Mesela uykulu diye bir şey varmış. Bunu seçtiğimizde böyle oluyor. Buradan düzenleyebiliyorsunuz bu arada istediğiniz sahneyi. Mesela canlananı seçtiğimiz zaman tamamen full parlaklık beyaz yanıyor. Şu an bayağı göz alıyor bu arada. Kameraya yansımıyor büyük ihtimalle ama bayağı gözümü aldı şu an. Bu arada bu sponsorlu bir ürün falan değil. Ben bunun parasını verdim aldım. Neyse onu söylüyorum. O konuda şüpheniz olmasın. Bu ürünü monte edeceğim. Köşeleri bilmiyorum nasıl yapacağız. Yani kamerada azıcık belli oluyor sanırım. Çok yakından dikkatli bakarsanız bakın şurada ledlerin dip dibe dizili olduğu görünüyor. Şimdi bunun her yerinde led olduğu için böyle bunu 90 derece gibi bükme şansımız yok. Yani şu kadar falan oluyor. Yani fazlası sıkıntı. Bir de çok bükersek ledlere zarar verirsek kopadabilir yani. O da sıkıntı. O yüzden nasıl yapacağız bilmiyorum tam. Ayarlayacağız bir şekilde. Kurduktan sonra birice bağlantı yaptığım kısmı ilerleyen bölümlerde izleyeceksiniz. Siz yine de şimdiden abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Böyle bir ürün için yorumlarınız nedir? Fiyatını düşünmeden yorum yaparsanız daha iyi olacağına inanıyorum. Çünkü 8.000 küsur az bir para değil. Gerçi ekonomi de ortada. Ürün çok kaliteli. Kurulum aşamasında görüşürüz. Evet şu şekilde dağınık rengi görebilirsiniz. Şu an açıkçası kameradan çok anlaşılmıyor ama biraz kısarsam sanırım daha görünür olacaktır. Evet şu an görüntü titriyor ama benim gördüğüme çok yakın bir görüntü görüyorsunuz. Bakın masanın diğer tarafında fazla uzun geldiği için masanın ayağına doğru şu şekilde indirdim. Burada da rengarenk yanıyor. Evet şu an benim gördüğüme yakın bir renk görüyorsunuz. Bakın burası mavi, turkuaz gibi. Burası pembe. Burası yeşil, kırmızı ve turkuaz, mavi, pembe şeklinde gidiyor. Evet şimdi daha önce bahsetmiş olduğum gibi Philips Hue LED şeridimizi OmniGlow'a Bridge ile Hue uygulamasına bağlayacağız. Öncelikle sağ üstten ışık ekle diyoruz. 3 noktaya basıp buradan ekleyeceğimiz yeri seçiyoruz. QR kod taratabilirsiniz. QR kod yok da diyebilirsiniz. İki türlü de buluyor. QR kod tara derseniz şöyle QR kod taraman için kamera açılıyor. O beyaz kutunun arkasındaki kare kodu taratıyorsunuz. Ben şu an onu yapıştırdığım için taratamayacağım. QR kodu yok diyorum o yüzden. Sonraki diyorum. Buradan ne bağlayacağımızı seçmemizi istiyor. Bir sürü seçenek mevcut. Işık olduğu için ışık seçiyoruz. Sonraki diyoruz. Şu anda ışıklar aranıyor diyor. Cihazı bulabilmesi için ışığın enerjisinin verilmiş olması gerekiyor. Yani prize bağlı olması gerekiyor. Zaten burada da belirtiyor. Şu anda bizim ışığımız zaten prize bağlı. Eğer olur da bu şekilde bulunmazsa bu Bluetooth destekli bir cihaz olduğu için buradan Bluetooth'u açıp da deneyebilirsiniz. Şu anda ışık kapalı olduğu için bulamadı. Gücünü kestim ve tekrar bağladım. Tekrar dene diyor. Şu anda ışık güce bağlı ve açık durumda olduğu için herhangi bir sorun olmadan bulacak. Bunu da görün diye anlatmak istedim. Bakın geldi ışık. Hue OmniGlow Strip Light 1 diye. Sonraki diyoruz. Başarılı. Bu ışıklar odanıza eklenecek diyor. Sonraki diyoruz. İsterseniz buradan ışığın ismini değiştirebilirsiniz. Ben ellemeyeceğim. Sonraki diyorum. Sonraki diyorum. Hazır şablonları gösteriyor. Sonraki diyorum. Şimdi burada ışığı hangisine ekleyeceğimizi soruyor. Gördüğünüz gibi bende 3 tane var. Oda, ışık, aydınlatma ve video şeklinde. Ben bunu aydınlatmaya ekleyeceğim. Burada zaten 3 tane varmış. Bakın 4'üncü ekledim. Burada hangisinde kaçar adet ışık olduğunu da görebiliyorsunuz. Sonraki diyoruz. Bitti diyoruz. Evet şu anda aydınlatma grubuna diğer 2 ışıkla birlikte bakın eklendi burada. Şu an diğer kameradan görüyorsunuz. Bakın açıp kapatıyorum. Şimdi bu ışığın şöyle bir özelliği var. 3 yazıyor burada. Üzerine dokunduğumuzda 3 farklı renk ayarı yapabiliyoruz. Şöyle. Burada da görebiliyorsunuz. Dilerseniz şuradaki ikona basarak buradan düz şekilde olan ışığı tam tersi şekilde çevirebiliyorsunuz renkleri. İlk başta bu taraf mavi, bu taraf da yeşilimsi bir tondu. Sarıya doğru gidiyor hatta. Buradan yönünü tam tersi yapabiliriz. Sarı ve yeşil kısmını bu tarafa, mavi kısmı bu tarafa alabiliyoruz. Buradan dilerseniz yansıtmalı diye bir seçenek var. Onu da seçebilirsiniz. Burada da az önce olduğu gibi yön değiştirebiliyoruz. Dağınık diye bir şey var. Dağınığı seçtiğimizde de her bir bölge yaklaşık işte 7'şer led falan herhalde tahminimce. Burada görmüş olduğunuz renklerde karışık şekilde yanıyor. Bu şekilde seçenekler mevcut. Ben lineerde kullanacağım. Şu şekilde iyi benim için. Ardından bitti diyorum. Buradan ışığın şiddetini ayarlayabiliyoruz. %1'de bir hayli kısık tabii şu an ortam aydınlık olduğu için anlaşılmayacak ama evet şu anda mevcut ışıklarımın tamamını kapattım. Sadece OmniGlow açık şu anda. Bakın az önceki gibi yönü değiştireyim. Yansıtmalı mod. Orada yine yönü değiştirdiğimde bu şekilde. Dağınığı seçtiğimde de. Kamerada görünüyor mu bilmiyorum ama şuradan bakın dolaptan yansıyor. Bu şekilde ayarlayabiliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi. Onun dışında az önce atladığımız bir nokta var. Şimdi burada cihazlara gelelim. Işıkları seçelim. OmniGlow seçtiğimizde burada güç kısmı var. Burası önemli. Güç açık yazıyor. Ben burada güç kaybı geri yüklemeyi seçiyorum genelde. Çünkü elektrik gidip geldiğinde ışık kendiliğinden açılıyor. Bu olsun istemediğimiz için güç kaybı geri yüklemeyi seçiyorum ve bitti
bitti diyorum. Buradan yönlendirme diye bir seçeneğimiz de var. Ekranda görmüş olduğunuz gibi ışık yatay mı yoksa dikey mi çalışsın, bunu seçebiliyorsunuz. Yani bu şu işe yarıyor. Şu anda görmüş olduğunuz gibi masada yatay şekilde konumlandırdım ben. O yüzden yatayda kullanabilirim. Ama diyelim ki siz bu ışığı dikey bir şekilde konumlandırdınız. Dikey şekilde seçtiğinizde bakın burada kablo noktaları aşağıda, kablo noktaları yukarıda gibi yön değiştirme seçenekleri mevcut. Kablo noktaları dediği de kutuya bağladığınız güç bağlantısının olduğu taraf tabii ki. Bu şekilde değiştirebiliyorsunuz. Şimdi burada degradeyi çevirin diye bir seçenek var. Az önce göstermiş olduğum işlem aslında bu. Bu şekilde yönünü değiştirebiliyorsunuz. Buradan da ayar yapma şansınız var, aklınızda olsun. Bitti deyip burayı da kapatıyorum. Bir diğer önemli noktada Philips Hue uygulaması açıkken buradan ayarlara geliyoruz. Aşağı doğru indiğimizde bakın burada yazılım güncellemesi mevcut. Buradan yazılım güncellemesine girip cihazı güncellemeyi unutmayın. Bakın zaten yeni versiyon varmış, yeni sürüm yükleniyor diyor. Bu şekilde hangi Hue ışığınız olursa olsun güncellemesini kontrol edin ve mutlaka güncellemelerini yapın ki daha stabil, daha performanslı çalışsın. Şu anda bu kendi güncellemesini yüklüyor. Işığı açık bıraktığımız sürece bu güncelleme tamamlanacak. Size göstermek istediğim bir diğer nokta ise Hue Bridge PC uygulaması üzerinden ışığı kontrol edebiliyorsunuz. Bakın buradan ayarlar diyelim. Burada eğlence ayarları mevcut. Buradan eğlence ayarları kısmına eklerseniz uygulama üzerinden ışığı şu şekilde senkronize et diyorum. Bakın şu an monitörümün arkasındaki ışık buradaki renge göre yanıyor. Hatta şöyle göstereyim. Mavi renk oldu şu anda. Bu şekilde yapabiliyorsunuz. Şöyle senkronizasyonu bir durdurayım. Hepsini kapatayım, geri açayım. Şimdi senkronizasyonu başlat diyorum. Şu an ekranın ortası şurası olduğu için ve beyaz tonlarda olduğu için beyaz renkte yanıyor. Diğer kameradaki görüntüden göstereceğim size zaten. Bakın orta kısmı şu şekilde mavi seçersem diğer taraflar mavi oldu şu anda. Bıraktığım zaman eski rengine dönüyor. Şu an tamamen mavi mesela. Bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Evet, Philips Hue OmniGlow bu şekildeydi. Siz de fikirlerinizi yorumlarda belirtin. Siz ürünü nasıl buldunuz? Fiyatı evet biliyorum pahalı ama gerçekten çok kaliteli bir ürün. Kesinlikle değdiğini söyleyebilirim. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.